Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün diyorum ki dünyanın en güzel mozaik pastasını yiyeceksiniz. Borcam dolusu yapacağız. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için bir kasemize sütümüzün yarısını alalım. Şöyle yani kolay karıştırabileceğiniz bir kase olsun. İçine bir tane yumurta, 3 yemek kaşığı un. Onları ben şöyle ne kadar kaşıkla almışım onu da gösteriyorum. Gördüğünüz gibi tepeli. 1 yemek kaşığı nişasta, buğday veya mısır olur, hiç fark etmez. 3 yemek kaşığı da kakaomuzu ilave edelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bütün bu malzemeleri bir tel çırpıcıyla güzelce karıştıralım. Yani mümkün mertebe pürüzsüz bir hale getirelim. Şimdi bu ön işlemi uyguladık. Muhallebimizi, daha doğrusu pudingimizi pişireceğimiz kasemize bir süzgeç yardımıyla ekleyelim. Bu yaptığımız çok önemli bir işlemdir. Çünkü içinde pütür kalmıyor, pırıl pırıl saydam çok güzel bir kremanız oluyor. Onu bir süzgeçten süzüyorum. İlk karıştırdığımızı biliyorsunuz, kenarda daha sütümüz var. Toplam süt miktarımız 1 litre ve artı 1 su bardağı. Ama tabii ki hiçbir şeyi ziyan etmiyorum ben. Sütü o karıştırdığım kaseye boşaltıp iyice karıştırıyorum. Hani dibinde kalan malzeme de tencereye gelsin. Şimdi hepsini süzerek ekledim ve o süzgeçtekini de şöyle bir karıştırarak çıkarıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, işte bu kısmı kremamıza eklememiş oluyoruz ve muazzam bir kremamız olacak. Bu aşamada 1 su bardağı da şekerimizi ilave edelim. Kısa bir süre karıştıralım ve ocağa pişirmeye alabiliriz. Bu arada bu tarifin güzel de bir hikayesi var. Onu da birazdan videonun ilerleyen kısmında anlatacağım. Kremamızı ocağa aldım ve sürekli karıştırarak kıvam almasını sağladım. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle hafif hafif koyulaşmaya başladı. Siz koyulaşmaya başlayınca çok seri bir şekilde karıştırmaya devam edin ki böyle az önce gösterdiğim gibi pürüzsüz harika bir kıvamı olsun. Bakın sevgili arkadaşlarım, şu anda çikolatalı, daha doğrusu kakaolu kremamız hazır. Şöyle bir göz göz kaynatın, 1 dakika kadar ocaktan alabilirsiniz. Bütün bu işlemleri de ocağınızı orta derecenin bir tık üstünde yapın. Yüksek derecede yapmayın, dibine tutabilir. Şimdi pişirmiş olduğum kremayı bir kaseye boşaltıyorum. Henüz kaynar olan kremamıza 2 paket vanilya ve tereyağımızı ilave edelim. Ben tereyağı tamamen de tarttım. Kullandığım tereyağı 50 gram. Yani şöyle bir yemek kaşığı kadar diyebilirim. 1 su bardağı da çikolatamız var. Ben yarısını sütlü, yarısını bitter kullandım. Nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Çikolatamızı da sıcak kremamızın içine ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım ve bekletelim. Yani çikolata ve tereyağı o sıcağıyla bir erisin önce. Ben de şöyle bir harmanladım ve şöyle 2-3 dakika tezgahta bu şekilde bekletiyorum. Şöyle 2-3 dakika bekledikten sonra spatulayı çıkaralım ve tel çırpıcıyla güzelce çırpalım. Yani kıvamına lütfen dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Hatta bunu böyle kaselere doldurup servis bile edebilirsiniz. Nefistir, çok lezzetlidir. Şöyle güzelce karıştırın, pürüzsüz bir hale getirin. Kıvamına bakar mısınız? Yani pırıl pırıl, pürüzsüz bir kremamız hazır. Şimdi tarifimizi hazırladık. Kremamızı pişirdik. Sıcak kremamız henüz daha biz çalışırken ılındı o biraz. Bisküvilerimiz var. Kullandığım bisküvi 3 paket bisküvi kullanıyorum. Toplam 450 gram. Zaten paketlerde üçlü satılıyordu. Şimdi bisküvilerimizi de hafif kaynar sıcağa gitmiş, şöyle hafif sıcak gibi olan kremamıza kırarak ekleyelim ve karıştıralım. Siz izlerken ben hikayesini anlatayım. Bir izleyicim yazmış. Selvi teyze, ben 12 yaşındayım. Annem mozaik pastayı çok az yapıyor. Ölçüm bu kadar diyor, hemen bitiyor. Lütfen çok büyük ölçüde tarif ver, hemen bitmesin diye yazmıştı. Ben de mozaik pastayı bir borcam dolusu ölçüyle veriyorum. Bu arada bu vermiş olduğum tarifle mozaik pastayı yapınca lütfen yorumları bildirin. Yani böyle bir şey yok Selvi Hanım diyeceksiniz, garanti veriyorum. Önce Allah'a, sonra tarifime güveniyorum. Şimdi bisküvilerimizi kırıp ekledik. Güzelce harmanladık. Bir bekleyelim. Yani bisküviler bir çeksin. Bunu hemen kalıba dökmeyelim. Kullanacağım kalıp şöyle bir kare bir kalıp kullanıyorum ben.
Bir borcam da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bunu tamamen size bırakıyorum. Kenarlarını yağlayıp oraya da biraz Hindistan cevizi serpiyorum. Kolay çıkarmak için. Yani kullanmış olduğum kalıp bir borcam diyebilirim. Öyle kullanabilirsiniz ama ben sunum yapacağım için kelepçeli bir kalıp kullandım. Şimdi şöyle yaklaşık bir kenarda 15 dakika beklettiğim mozaik karışımımızı şimdi kalıba ekleyelim. Neden beklettik sevgili arkadaşlarım? Yoksa bisküviler altta, krema üste çıkabilir. O yüzden bir bekleyin. Bisküviler biraz kremayı çeksin. Daha sonra bu şekilde istediğiniz kalıba dökebilirsiniz. Böyle çok güzel, şahane bir şekilde çıkar. Kalıba ekledim. Bir spatula ile kıyısını, köşesini düzeltiyorum. Şimdi bu mozaik pastayı yaptıktan sonra üzerine arzu ettiğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz. Ama ben biliyorsunuz çok abartılı bir süsleme ve malzeme kullanmıyorum. Çünkü tarifin ana tarifi önemli benim için. Yoksa bunun üzerine 2 kilo Antep fıstığı da serpebilirim. Ama abartmaya gerek yok. Üzerine Hindistan cevizi serptim. Onu da bir fırçayla hafiften düzeltip bir bardakla da basarak sabitledim. Yani tutsun. Alttaki mozaik pastayı tutması için. Bardakla da şöyle üzerine bir geçiyorum. Böyle güzel taş gibi tutması için. Şimdi sevgili arkadaşlarım, pastamız bitti. Bunu bir gece buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Ama siz sabah yaptıysanız akşama da hazır olur. Yani minimum 8 saat. Ve ben bir gece beklettim. Ertesi gün buzdolabından çıkardım. Şimdi şöyle anlatayım. Siz izlerken kalıptan çıkaracağım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bazı mozaik pastaları yediğimizde böyle yapış yapış olur ağzınızın içinde. İyi düşünün. Tatsız, tuzsuz, yapış yapış bir şey olur ki ben onu hiç hoşlanmadığım bir şey ki bunu çok lüks kafelerde bile yiyebiliyorsunuz ki benim başıma geldi. İşte bu mozaik pastada yediğinizde bir brownie diyebilirsiniz. Muazzam bir krema, içindeki o bisküvinin verdiği aroma. Yani gerçekten bir yaş pasta tadında yiyorsunuz. Onu da hemen belirteyim. Nasıl bir sunum standına servis ettiğimi de size yine gösterdim. Şöyle kaydırarak servis ettim. Kenarındaki fazlalıkları kestim. Üzerine de dekor etmek için minik minik Antep fıstığı ve birer tatlı kaşığı da çikolata ile sunuma hazırladım. Ve mozaik pastamız sunum için hazır. 12 yaşındaki izleyicime buradan sevgilerimi yolluyorum. Tabii ki onun nezdinde hepinize de sevgilerimi yollamış olayım. Sunum için hazırladım. Bakın sevgili arkadaşlarım, şimdi keserek büyük bir zevkle şöyle size detaylı gösterip doku testine geçiyorum. Bakın şimdi bu görselden anlamış olmanız lazım. Yani bunu yediğinizde işte ağzınızda o yapış yapış bir tat yok. Bol çikolata aroması. Ama yediğinizde ağır bir tatlı da değil. 50 gram tereyağı kullandım zaten. Çok güzeldi. Size tek kelimeyle şunu söyleyebilirim. Gerçekten mükemmel bir lezzetti. Mutlaka denemenizi isterim ve ben doku testine geçtim bile. Yani sevgili arkadaşlarım, size şöyle izah edebilirim. Yediğinizde bakın ne kadar stabil duruyor. Ona rağmen bir yaş pasta, mükemmel bir tadı vardı. Denediğinizde lütfen bana gelip yorum olarak bildirin. Ben o yorumları her zaman okuyorum. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.